Ne diyorlar? Türkiye Musul'a girmesin. Ya nasıl girmeyeyim? İşte Misaki Milli, işte tarihi gerçek, işte Kerkük ve Musul. Anadan, yardan, serden vazgeçilirdi fakat vatandan asla. Birinci Dünya Savaşı sonlarına yakın tüm dünyada ortaya çıkan bir düşünce mevcuttu. Bu düşünceye göre her millet kendi kaderini kendi tayin etmekte söz sahibi olmalıydı. Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu topraklarsa sadece toprak değil, İslam coğrafyasının kalbi ve nefsiydi. Milli mücadeleyi yöneten temsil heyetinin ve İstanbul hükümetinin milli iradeyi hakim kılmak esastır düsturundan yola çıkarak birlikte aldıkları karar doğrultusunda 28 Ocak 1920 tarihinde Meclis-i Mebusan'da kabul edilen Misak-ı Milli kararıyla emaneti ilahi olan vatanın bölünmez olduğu tüm dünyaya ilan edildi. Mecliste yapılan oylamada İzmir Milletvekili Vasıf Çınar Bey, "Efendiler, Batı Trakya'nın Türk olduğu, Musul'un Türk olduğu, güney sınırlarda kalan Antakya ve İskenderun'un Türk olduğu, dünkü arkadaşların delillendirilmiş ifadeleriyle ispatlanmıştır. O halde kültür itibariyle, vicdan itibariyle bizden ayrı olmayan ve her hususta bize bağlı olan bu kardeşlerimizi bizden ayırmak, medeniyetin en büyük ve en zalim bir cinayeti değil midir?" Gazi Mustafa Kemal 28 Aralık 1919'da yani Ankara'ya gelişinden bir gün sonra Ziraat Mektebi'nde bir Misak-ı Milli'nin sınırlarını etrafına açıklar. Bu haritada Batum, Halep, Rakka, Deirizor, İdlib, Süleymaniye, Musul ve Kerkük Türkiye toprağı olarak gösterilmiştir. Adeta dünyaya bir haykırış olan Misak-ı Milli, kurulacak olan yeni devletin hangi sınırlar çerçevesinde olacağının altını çizen yegane belgedir. Buna göre bugün sınırlarımız içinde olmayan İslam ahalinin çoğunlukta yaşadığı güney beldeleri, Batum, Batı Trakya, Adalar, Selanik'e kadar olan bölgelerin milli andın sınırları içerisinde olduğu görünür. ...121 vekilin imzasının bulunduğu Misak-ı Milli kararlarına göre... ...Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı sırada işgal edilmemiş bölgeler Türk yurdudur, parçalanamaz. Kars, Ardahan, Batum'da gerekirse referanduma gidilecek. Ateşkes sırasında hudut içinde ve dışında olan İslam ahalinin geleceği referandumla belirlenecek. Batı Trakya'nın da geleceği referandumla belirlenecek. İstanbul, Çanakkale Boğazı ve halifenin güvenliği sağlandığı takdirde boğazlardan geçişe izin verilecek. Azınlıklara, diğer ülkelerdeki Türk azınlığa tanınan haklar kadar hak tanınacaktır ve son olarak siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kabul edilmeyecektir. Bu maddelerle milli hedefleri tanımlayan ilk yazılı metin olan Misak-ı Milli, bugün dahi aynı önemi taşımaktadır. Misak-ı Milli içinde olmasına rağmen, Türkiye sınırları dışında kalan Musul ve Kerkük meselesi, Lozan Antlaşması'ndan geriye kalan milli meseleler arasındadır. Lozan'daki Türk heyetinin Misak-ı Milli'den taviz vererek, daha sonra görüşülmesi şartıyla muallakta bırakmayı kabul ettiği Musul vilayetinin akıbeti ise daima bir mesele olarak günümüze kadar gelmiştir. Lozan ve Ankara Antlaşmalarında belirtilen Türkiye sınırları dışındaki Türklerin bulunduğu yerler arasında sayılan Musul bölgesinde uluslararası hukuk birçok defa ihlal edilmiştir. Misak-ı Milli nedir? Eğer Misak-ı Milli'yi kavrarsak, Misak-ı Milli'yi anlarsak,
Suriye'deki sorumluluğumuzun ne olduğunu anlarız. Irak'taki sorumluluğumuzun ne olduğunu anlarız. Eğer bugün Musul üzerinde bizim sorumluluğumuz var. Onun için hem masada olacağız hem de arazide olacağız diyorsak bunun bir sebebi var. 2003 Nisan ayından sonra Kerkük'teki tapu dairesi ne kadar yağmalanmışsa ve Türkmen halkına ait bütün tapular yıkılmışsa da Kerkük tapuları Türk-Osmanlı arşivlerinde hala da duruyor ve özel dolaplarda muhafaza ediliyor. Kerkük ve Musul, Misak-ı Milli kararları içerisinde yer almaktadır. Ayrıca 1847 ve 1917 yıllarını kapsayan 77.063 tapu kaydı bu arşivlerde bulunmaktadır. Kerkük ilinin mevki isimlerine yazar. Sonra sınırları çizilmiştir. Yani nerededir bu? Böylesine Irak Türkmenlerini hiçbir zaman hak hukuku kaybolmayacak ve hiç kimse tarafından Türkmenlerin hakları ihlal edilmeyecek. Çünkü 1000 yıllar dünyayı yöneten ecdadların torunlarıyız. 600 kusur sene dünyayı bir çadıra sığdıran Beyazıtlar, Kanuniler, Fatihler ve Erdoğanlar hala başımızda. O zaman geldiğinde, şartlar oluştuğunda, tarih coğrafyaya dar geldiğinde Misak-ı Milli uyanacak. 81 Düzce'den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır. Kalkıyor ne yapıyor? Kerkük benim diyor. Ya sen hangi akla Kerkük benimdir diyorsun? Kerkük'te senin tarihin var mı ya? Ne işin var senin Kerkük'te? Biz orada PKK'yı, DAEŞ'ı, Suriye'de PYD'yi, YPG'yi, kimse kusura bakmasın. Hiçbirini de orada tasarruf alanında yetki kullanımına müsaade etmeyeceğiz. Ve kararlı bir şekilde bu işleri takip ediyoruz, izliyoruz. Yeri geldiğinde daha önce de söylediğim gibi bir gece ansızın geliriz, gereğini de yaparız. Biz çoktan anlaştık. Biz Irak'ta çok kısa zamanda 3 ile 5 yıl arasında 100 yıldır çünkü beklediğimiz konular Musul, Kerkük zaten bizim topraklarımıza katılacak. Bunların yapılarının boyutunun 100 katını karşıt olarak biz hazırız. Çoktan örgütlendik, hazırlandık biz oralarda. Cumhurbaşkanı zaten açıklıyor, yani Misak-ı Milli'ye bakın orada anlarsınız diyor. Yani Musul'u ve Kerkük'ü Türkiye sınırlarının içerisine katmak. Misak-ı Milli'nin en azından sınırlar bölümü budur. Misak-ı Milli Türk milletinin yeminidir. Türk milletinin varlığının aslında ucu açık sınır alanıdır. Bu yemin tutmalıdır, bu yemin yaşatılmalıdır. Yemin nedir bilmeyen, yeminleri bozan, bozmaya kalkan ne bizdendir ne de bu millete dost ve samimidir. Kaldırmam beklemesem, düşman teklemesem, bir millet olmaz içini beklemesem. Irak Türklerinin milli mücadelesi Türkmen coğrafyasının sokaklarından başlar. Bir genç inancı olduğu zaman milli davaya, bozkurtlara o millet ölmeyecektir. Biz her zaman mezhepsel projeleri yan bırakıp Türkmen milletinin, özellikle de Irak Türklerinin ve Suriye Türklerinin ve onun yanında İran'daki olan Türk kardeşlerimizi yalnız bırakmayalım. Bu gibi gençler geleceğin büyük liderleridir. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağa sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.